Merhaba güzelliklerim, benimle birlikte örmeye hoş geldiniz. Ben de size yine bugün çok güzel ve farklı bir yelekle geldim. Bakın şöyle, çok beğenilen bir örnekti bu. Şöyle çok güzel izlenmeleri olan bir örnek. Neden dedim, bizim bir tane bebek yeleğimiz olmasın bundan ve size bundan etekten başlamalı bir bebek yeleği hazırladım. Şöyle pomponlar yaptım, bağcıklarını yaptım, bakın. Şu şekilde, isterseniz tabi bunlar tamamen ekler. Şöyle buradan bağcıklarınızla, pomponlarınızla da tamamlayabilirsiniz. Şu şekilde. Evet, şöyle. Düğmeleri dikilecek. Düğmelerini örmeyi seviyorum ama şu düğmelere gelince düğme dikmeyi hiç sevmiyorum. İğne işi benim işim değil. Evet arkadaşlar, şimdi size bunu anlatacağım. Birlikte bunu öreceğiz. 3,5 milim bir tığ kullandım. Bakın şöyle 3,5 milimlik bir tığ kullandım. 2 tane 100 gramlık ip. 300 metre benim bu ipim. Şöyle bakın, biraz kaldı. Yani 2 tane 250 metrelik ip aldığınızda rahatlıkla bu yeleği yine çıkartabilirsiniz. O zaman ne yapalım? Haydi birlikte örmeye başlayalım. Başlamadan önce kanalıma abone değilseniz abone olarak siz de benimle birlikte örmeye devam edebilirsiniz. Desteklerinize çok ihtiyacım var. Yeni bir kanal olduğum için izlenmelerim, videolarım çok düşük. O yüzden sizlerin desteğiyle olacaktır. Videoları izlediğinizde daha sonra izleye kaydederek ya da oynatma listeleri yaparak ya da topluluklarda paylaşarak siz de bana destek çıkabilirsiniz. O zaman ne yapalım? Haydi örmeye başlayalım. Evet arkadaşlar, önce ipimizle tığımızı buluşturalım. Şöyle. Bakın, sıkı değil, gevşek zincirler çekerek şöyle rahat, bakın. Şu şekilde 122 tane böyle bu rahatlıkta zincir çekeceğim. Sıkmayın, hiç sıkmayın, gevşek olsun. Böyle bakın, 122 tane. Evet, 122 tane rahat rahat zincirler çekerek başlayacağız. Şimdi geriye doğru dönüp 1 2 3 4 5. zincirimize batalım, bakın. Ve buradan bir trabzan çıkarttım. Tekrar ip aldım. Aynı yerden bir tane daha, bir tane daha, toplamda 4 tane aynı yerden trabzan çıkarttım. Bakın şöyle. Tığma ipimi alıp sıradaki zincire tek bir trabzan yaptım. Şöyle. Yine ipimi aldım. Sıradaki zincirimin içine 4 trabzan yaptım. 1 2 3 4. Bakın. Şöyle. 3 yerden toplamda 9 tane trabzan çıkartmış oldum. Bir zincir çektim ve alttan saydım. 1 2 3 4. zincirime sık iğne yaptım. Bir zincirimden sonra bir zincir çektim ve yine buradan 1 2 3 dördüncüye batırdım ve aynı yerden 4 tane trabzan çıkartacağım. 2 3 ve 4.
Tekrar ipimi aldım. Sıradakinden bir tane tek trabzan. Tekrar ipimi aldım. Geldim, bakın sıradakinden 4 tane trabzan. 1 2 3 ve 4. Bakın yine 3 yerden 9 tane trabzan çıkartmış olduk. Şöyle. Bir zincir alttan 1 2 3 dördüncüye sıkı iğne. Bir zincir 1 2 3 dördüncüye batırdım. Ve yine aynı yerden 4 trabzan. 2 3 ve 4. Hemen önündekinden bir tane tek. Hemen önündekinden 4 tane. 1 2 3 ve 4. Bir zincir buradan 1 2 3 dördüncüye bir sık iğne. Bakın yine 9 tane. Ve böyle sıramızı tamamlayacağız. Evet arkadaşlar, sıramın sonuna geldim. Toplamda burada 12 tane örnek zemini hazırlamış olduk. Ve sıramızı çevirirken 1 2 3 zincir çekip çevirdim. Bakın her örnekte ayrı çalışacağız. Şöyle göstereyim. 4 tane aynı yere trabzanlar yapmıştık. Bakın. Tepeye batırmayacağız trabzanlarımızın. Birinci trabzanı alttan boşluğundan tığımın üzerine aldım. Ve buraya bir sık iğne yaptım. Sıradaki trabzanı bakın boşluktan aldım. Ve bir sık iğne yaptım. Çok sıkı örmeyin. Sıradaki trabzanı boşluğundan aldım. Ve bir sık iğne yaptım. Dördüncü trabzanımı da aldım tığımın üzerine ve sık iğne yaptım. 4 trabzanımızın üzerine ara boşluklarından alarak 4 sık iğne yaptık. Bir zincir, tığıma ipimi aldım. Burada ortada bir tane tek vardı bakın. Bunu da tığımızın üzerine ip alıp arka taraftan tığımızın üzerine alalım. Bakın böyle. Ve buraya bir trabzan yapalım. Bir zincir. Bakın geldik yine 4 tane trabzana. Hemen birinciyi boşluktan tığımın üzerine aldım. Ve buraya bir sık iğne yaptım. Sıradakini bakın aldım. Buraya bir sık iğne yaptım. Üçüncü trabzanı aldım. Sık iğnemi yaptım. Dördüncüyü aldım. Sık iğnemi yaptım. Şöyle 4 tanenin üzerini yine aynı şekilde yaptım. Bir zincir çektim ve bakın öbür 4 örneğime geldim. Şöyle. Şimdi sıradaki trabzanı boşluğundan aldım ve sık iğnemi yaptım. İkinci trabzanı aldım. Üçüncü trabzanı aldım. Ve dördüncü trabzanı aldım. 4 tane sık iğne yaptım. Bir zincir, tığımın üzerine ipimi alarak bakın. Şimdi bu ortadaki tek trabzan yapmıştık. Şu. Bunu arka taraftan boşluktan tığımın üzerine aldım. Ve trabzanımı yaptım. Bir zincir ve yine bakın 4 tane. Birinciyi boşluğundan aldım. Sık iğnemi yaptım. İkinciyi aldım. Üçüncüyü aldım. Ve dördüncüyü aldım. 4 tane sık iğne yaptım. Bir zincir. Öteki örneğimize geldik.
4 tane trabzanımız var burada. Birinciyi boşluğundan aldım, sık iğnemi yaptım. İkinciyi aldım, sık iğnemi yaptım. Üçüncüyü yaptım ve dördüncü. Bir zincir ipimi aldım. Bu ortadaki tek trabzanı arkadan tığımın üzerine alarak bir trabzan yaptım. Bir zincir. Şimdi öbür dörtlüyü boşluklarından alarak yapacağım. Örnek zor gibi görünse de çok kolay bir örnek bu ve güzel duruyor. Şöyle. Şimdi bakın 3 taneyi yaptık birlikte. Tamamlayalım şimdi sıramızı. Sona geldiğimizde şuradaki zincirimizin ikincisine şöyle bağladım. 1, 2, 3. Bura gelmemesi için 4. Şimdi yeniden örneğe başlayacağız. Burada bir zincir, trabzan, bir zincir yaptık. Bakın ortada şurada. Şöyle. Şimdi buradaki ilk birinci zincirin içine 4 trabzan. 1, bu zincirimiz 5 olacaktı güzelliklerim, durun. Şu dönüşte 5 tane zincir çekelim. Kasarsa daha da ekleyebilirsiniz. Şimdi buradaki bir zincirli yerin içine 4 trabzan. 1, 2, 3 ve 4. Şimdi tek trabzanımızı, bakın burada bir tek trabzanımız var. Arkadan böyle almıştık. Şimdi önden boşluğundan alarak yapacağız. Yani bu tekli trabzanımızın tepe noktasına hiç batmıyoruz. Bakın. Şuradan boşluktan aldım ve bir trabzan yaptım. Şimdi önündeki zincire bakın. Buraya 4 tane trabzan. 2, 3 ve 4. Şöyle. Bir zincir. Bakın burada geçişte bir zincir yapmıştık arada. Hemen buraya bir sık iğne ile bağladım. Bir zincir çektim. Ve bakın şimdi ikinci örnekteyiz. Yani bir örnek bitirdik. Burada bir zincir, bir trabzan, bir zincir. Bir zincir olan hemen ilk boşluğa 4 trabzan. 1, 2, 3, 4. Ortadaki tekli trabzanımızı yine bu sefer de önden boşluğundan alarak bir tane trabzan yaptım. Geri geldim ve önündeki bir zincirli yere 4 trabzan. 2, 3 ve 4. Bir zincir, iki örneğin arasındaki bir zincire bir sık iğne ile bağladım. Bir zincir. Geldim öbür örneğe. Bakın ortada bir zincir, bir trabzan, bir zincir. Hemen bir zincirin önün içine 4 trabzan, 2, 3 ve 4. Tek trabzanımı bu sefer de önden boşluğundan aldım. Ve önündeki boşluğun içine 1, 2, 3, 4 trabzan. Bir zincir, tam ortadaki iki örneğin ortasındaki bir zincire sık iğne. Evet bakın böyle. En sona geldiğimizde bir zincir ve bakın şuradaki çıkış yaptığımız zincirin içine bir tane trabzan. 1, 2, 3 zincir çektim ve çevirdim. Yine aynı şekilde örgümüzü devam ettirelim. 4 tane trabzanı boşluğundan sık iğne. 1, 2, 3, 4. Şöyle. Bir zincir. Şimdi bakın ortadaki trabzanı önden boşluğundan alarak bir trabzan.
Bir zincir. Şimdi 4 trabzana sık iğne boşluklarından alarak, yani bir alt sıranın devamını yapmış oluyoruz ve bir zincir öteki örneğime. Gördünüz mü? Sadece şu bir tane tek, bakın önden böyle çubuk gibi gözükmeye başladı. Bakın şunlar. Gördünüz mü? Bunu sadece bu şekilde yapacağız. 4 tane sık iğnemi yaptım. Bir zincirimi çektim. Trabzanımı önden aldım. Ön yüzündeyken de önden, arka yüzündeyken de önden alarak yapıyoruz bu trabzanı. 4 sık iğnemi yaptım. Bir zincir öteki örneğime geçtim. Şöyle. Bir daha bakalım. Gördünüz mü? Bakın örneğimiz oluşuyor. Evet arkadaşlar, bakın şöyle yeleğimin boyu bu kadar oldu. Şöyle bir karış boyunda ördüm. İstediğiniz kadar boyunu uzatabilirsiniz. Şimdi kollarını ve arkasını ayrı ayrı örmeye devam edeceğiz. 3 örnek, toplamda 12 örnek yapmıştık. 3'er tane önlere, 6 tane de arkaya örnek bırakarak örgümüzü örmeye devam edeceğiz. 3 örnek üzerinden ilerleyeceğiz. Hemen bakın. Şimdi buradan 3 örneğimi yapacağım. Evet. Şöyle 3 örneğin üzerini yaptım. Bakın. Buraya getirdim. Birleştirdim. Buradan sonrasından dönüp tekrar bu 3 örneği büyüteceğiz. Şöyle. Bu tarafı bıraktım ve şimdi önü yaka boyuna gelene kadar yükselteceğim. Düşük kol olacak yeleğimiz. Çünkü örnek oyamayız bunda. O yüzden düşük kolla devam edeceğiz. Şimdi tekrar başa dönüp örneklerimi çoğaltacağım. Evet arkadaşlar, kol ayırdıktan sonra bakın 1, 2, 3 tane tam örnek yaptım. Arkasının sık iğneli yerini yapıp geldim. Burada ipimi keseceğim. Şöyle. Bakın örneği tamam haldeyken burada bıraktım. Şimdi bir tam örnek, bir de yarım örnek bırakarak yukarıya doğru devam edeceğim. Şöyle. Şimdi şuradan bakın. Hani bu bir zincirli yerimiz var ya. Buradan ipimi aldım. Önce bir kere bağlayacağım. Şöyle şu tarafa aldım ipimi. Ve bakın şöyle 2 zincirle yukarıya çıkarttım. Şimdi şu trabzanı, bakın şuradaki trabzanımızı tepe noktasına batarak yapalım. Şöyle. Şimdi önündeki bir zincirli boşluğa 4 tane trabzanımı yine yapacağım. 3 ve 4. Bakın böyle 1,5 örnekle tamamlayacağız. Üç ve 4. Şöyle. Bakın. Bu örneğimizi tam yapacağız. Bakın burada şimdi yarım örnek. 1, 2, 3, 4 tane trabzanın üzerini yaptım.
Bu yaptığım tek trabzanın tepesine sık iğne yaptım. Şöyle yok, bir zincir çekelim. Sonra sık iğne yapalım. Şöyle. Bir iki zincir çekip çevirdim. Ve bakın. Şimdi yine buraya bir trabzan yaptım. Ve bir zincir attığım yere 4 tane trabzan. 1, 2, 3 ve 4. Şöyle bakın, yarım. Ve birleştirdim. Şimdi ikinciyi yaptık. Toplamda 3 tane yapacağım. Bir bakacağız bakalım nasıl duruyor. Evet arkadaşlar, şöyle göstereyim. Bakın 1, 2, 3 tane de yarım yarım yaparak tamamladık. Toplamda gol boyumuz 1, 2, 3, 4, 5, 6 örnekten oluştu. Burası da bakın yakamız. Daha bunun tığlamalarını yapacağız. Şimdi burada bitirme işlemi yaparken bakın şimdi şöyle şu tepedekine bir tane sık iğne yaptım. Şu çukurluk var ya, bakın şu çukurluğu tamamlayacağız. Bir tane de zincirin içine yaptım. Tığıma ipimi alıp bakın şuradaki aradaki boşluğun içine hafif uzatarak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bakın şöyle. Bir tane burada yaptık, 8. Bakın şu zincir boşluğunun içine yaptım. Buraya toplamda 9 tane sığdırmış oldum. Trabzan olan yerin tepe noktasına batırdım. Zincirin içine sık iğne yaptım. Bakın burada 3 tane sık iğne yaptım. Şimdi şuradan sonuncuya bakın şöyle 1, 2 ve bir de zincirin içine batarak 3 tane yaptım. Şöyle bir toparlama işlemi yapmış olduk. Bir zincir çektim. İpimi kestim. Bakın. Şöyle. Güzel oluyor. Güzel ilerliyor. Ve burada şimdi öbür öne başlayacağız. Öbür önü başlarken de ne yapacağız? Bakın burada örnekleri bu sırada bitirmiştik ya. Döndürüp arkadan yine şöyle ipimi bağlayacağım. Bakın. Önce bir kere bağladım. Tekrar içinden geçirip şöyle toparladım. İpimi aldım şu ip içine ve buraya zincirlerimi çektim. Ve yanlış yerden mi başladık biz bunu? Yanlış yerden başladık. Ön yüzden başlayacaktık. Bir an kafa gitti yine. Hemen bunu buradan alalım. Evet, buradan alacağız. Çünkü trabzanlı yerlerimizdeyiz. Şu ara boşluktan bağlayacağız ipimizi. Ön yüzden. Şöyle. Bakın. Evet, şimdi oldu. Şöyle 4 tane zincir çekerek geldim. Ve şimdi örneklerimizi kuracağız. Arkada sık iğneleri yapıyorduk. Evet, şimdi yine 3 tane tam örnek yapalım ve gelelim. Burada ekstra bir şey yapmayacağız. 2, 4. Bakın şöyle 3 tane örnek sırası yapalım. Evet, 3 örneğimi yine yaptım. Bakın şöyle. Burada yine bir tane tam, bir tane yarım örnek bırakarak devam edeceğiz. Şöyle hemen burayı öreyim.
Eğer ki sıkı ördüyseniz, ben her zaman söylüyorum çok sıkı örmeyin diye. Ördüyseniz birer örnek daha ekleyerek biraz daha uzatabilirsiniz. Bakın 4 trabzanımı yaptım ve şuradaki bu tek trabzanımın üzerine bir tane tek yaptım. Bakın gördüğünüz gibi burada da aynısını yapmıştık. Şimdi bir zincir çektim, döndürdüm. Bunun üzerine sık iğne yaptım ve şimdi yarım örneklerimi yapacağım. Ve yine 3 sıra yapacağız. 3 sıra yetiyor. Toplamda 6 örnekle kol boyunu tamamlamış olduk. Şimdi birinciyi yaptım. 2 tane daha yarım yapıp geleceğim. Böyle. Hemen göstereceğim. Çevirdim. Bakın şöyle. Tam bir yarım örneğimiz var. Bir tanesini yaptık. 2 tane daha aynı şekilde yapacağız ve 2 boyu da eşitlemiş olacağız. Evet arkadaşlar, 1 2 3. Bakın burada tamam. Şimdi burada yarım olan yerlerimizi tamamlayacağız. Bakın şimdi şuraya, bakın şuraya 3 tane trabzan. 1 2 3. Şuradaki bir zincir çektiğim yere 1, trabzanın tepesine 2, zincir çektiğim yere 3. Yine bakın 3 sık iğne yaptım. İpimi aldım. Şu zincir olan yere, tam aradaki boşluktaki zincir olan yere 7 tane trabzan. 2 3 4 5 6 ve 7. Zincir olan yere sık iğne, bir tane de trabzan tepesine ve ipimizi yine bağlayalım. Şöyle bakın. Şimdi 2 omzumuzda aynı şekilde tamamlamış olduk. Ve şimdi arkada 6 tane örneğimiz var. 6 örneği 6 sıra örüp geleceğiz. Buradan şimdi bağlayacağım. Geldi ipimi hemen karıştırdı gitti. Benim bir tane duman kızım var biliyorsunuz. Yaramaz. Geldi bakın hemen burayı karıştırdı. Şuradan ipimi bağlayacağım. Bakın buradan 6 örneği tam bir şekilde yukarıya kadar çıkartacağım. Hemen önce ipimi sağlamladım ve buraya 4 tane zincir çektim şu bağladığımla birlikte ve başlayacağım örneklerimi yapmaya. Toplamda biliyoruz 6 sıra dümdüz öreceğiz. Bunda da yine arkada eşitleme yapacağız, düzleme. Böyle şu şekilde 6 örnek, 1 2 3 4 5 6 ve arada bu eşitlemeyi de yapacağız. Evet arkadaşlar, geldiğimiz şeklimiz bu. Bakın böyle çok güzel çıktı yeleğimiz. Güzel oldu. Şimdi yine bu boşlukları dolduracağız. Bakın buralara boşluklarımızı doldurup sonra birleştirmemizi yaparak devam edeceğiz. Buradan 3 zincirimi çektim ve bakın hemen şuradan dipten yine 3 tane 1 2 3 şöyle şuradaki zincirin içine bir sık iğne yaptım. Trabzanın tepesine yaptım ve önündeki zincire yine bakın 3 tane ve şu araya 1 2
3, 4, 5. Burayı 5 de yapabilirsiniz. Şöyle bakın. Yanlardan çoğaltarak 5, 6, 7 sayımız tutmadığı için germe olur. Bir ileriden sık iğnelerle tamamlayabilirsiniz. Ve yine şöyle bakın. Göstermiştim burayı. Sona kadar böyle tığlayarak geleceğiz. 2, 4, 5, 6 ve 7. Hep aynı şeyi yapalım. Şöyle bakın. Sona geldiğimizde burada da 3 yapacağız. Şöyle. Hemen bakın şuradan 1, 2, 3 ve şu sonuncuya zincire batırdım. Burada düz yüzü bize bakar şekilde şöyle tutacağız burayı. Bakın şuradan ipimizi hiç kopartmadan alacağız burayı. Şuradan bakın şu ara, şu arada, şu ara bizim bitiş noktamız. Yani yine 1,5 örnek. Bakın böyle şu şekilde tuttum. Ve hemen birinciden ipimi içeriye çektim. Şöyle birebir karşılığı gelecek şekilde bakın böyle kaydırmalar yaparak birleştireceğiz. Şurayı elimle tutacağım kaçmaması için. Teker teker. Ha, isterseniz iğneyle de dikebilirsiniz. Başka bir birleştirme şekli biliyorsanız o şekilde de birleştirebilirsiniz. Tamamen birleştirme mantığı bu. Bak, sonuncuyu da şöyle aldım. İpimi sabitledim ve kestim. Hemen öbür tarafa geldim. Katladım. Buradan aldım. Şu şekilde. Bu ipleri tığlarken kaybedeceğiz. Bakın şuraya denk gelecek. Şöyle. Yine şurayı elimizle tutacağız. Hemen bir başlayalım. Bakın alarak geldim. Bu örneği yakadan başlamalı yapmayı düşündüm. Biraz aşağıya indirmesi oyalayıcı zor olduğu için etekten başlamalı yaptım ama bir tane de yakadan başlamalı yapıp sadece eteklerine bu örneği yaparak bir tane daha bu örnekten yeleğimiz olabilir. Hani eski usul onlar. Şöyle birleştirdim ve yine ipimi kestim. Çekelim ipi. Şimdi bu yıkandığında her şey yerine oturur ve gayet güzel bir yelek olur. Siz böyle durduğuna bakmayın. Bu yıkandığı zaman mis gibi yerine oturacaktır. Yani sıkıntısız bir yeleğimiz olacak. O yüzden husalanmayın. Şimdi burada yakamızı tığlayacağız. Ve bakın yakamda şurada çukurlarım var gördüğünüz gibi yine. Hemen ipimizi alıp birinciden şuradan bağlayacağım. Bakın. Şöyle ucundan ön yüzden ipimi aldım. Buraya bir kere bağladım. Bunu burada bıraktım. Bakın ipleri burada bırakıyorum. Şöyle burada 1, 2, 3 zincir çektim. Şimdi buraya yine 3 tane trabzan. 1, 2 ve 3. Hemen geldim. Bakın. Burada şu trabzanın tepe noktasına birleştireceğim. Şöyle. Şuraya bak. Tekrar önündeki zincire birleştirdim. Ve yine bakın bu boşluğun içinden
1, 2, 3, 4 ve 5. Bakın 5 tane yapacağım burada. Şöyle göstereyim. Buraya 5 yaptım. Hemen şurada bakın öbürünün birleştirme noktası var. Şöyle. Ve buradan şimdi başlayacağız tığlamaya. Sık iğneler çıkartarak yukarıya doğru çıkacağım. Şöyle. Bakın. Örnek çizgilerim var burada. Şunu gördünüz. Bu araya 3 tane yapacağız. Bakın. Burada 3 ile geldim. 1, 2, 3 yaptım. Şimdi şuradan bakın örneğin üstündeki çubuktan şuradan aldım 1. Aradan aldım 2. Bakın buraya geldim 3. Tekrar bakın örneğin aradan aldım 1. Şuraya batırdım 2. Alttaki yere batırdım 3. 1, 2 ve bu da üçüncü. Bakın şöyle. Şu şekilde burayı çıkarttım. Şimdi yakamızı yaparken bu 7 tane trabzan çıkarttık ya. Şimdi bunların 7'sine birebir batalım. 7 taneye birebir battım. Arada 3 tane sık iğne yapmıştık. 1, 2, 3. İkincisine batalım. Birinciyi bırakıp ikinciye batalım ve buraya bir sık iğne yapalım. Bu sık iğneyi de bırakıp tekrar 7 trabzana gelelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şimdi 7 trabzana geldik. Buradaki sık iğneyi bırakıp trabzan tepesindekine batırdım. Bu bir taneyi yine bıraktım ve buraya geldim. 7 tane trabzanın üstünü yapalım. Şuradan şu ipi alıp bunu da içeride götürelim. Şimdi her sık iğne yaptığımız yerde görünen ipleri saklayarak ilerleyeceğiz. Ve şurada sonuncuyu batacağım. Bakın şöyle. Burada ne demiştik? 3 örneğimiz var. 1, 2, 3. Şimdi üçünü buradan bu sefer de bakın çizgisinden aldım 1. Alttan aldım 2. Şuradan aldım 3. Tekrar çizgiye geldim. Bakın. Şunlar var ya. 1, 2. Alttan aldım. Şu yeterli ya 3. Ve bakın bunun şimdi yine çizginin olduğu yerden yok şuradan batıralım. 1. Aradan aldım 2. Ve bakın en son şuraya batırdım. 3. Burada ne yaptıysam aynısını da burada yapmış oldum. Bakın şöyle sizi yanıltmasın. Şimdi buradan direkt boşluğun içine 5 tane trabzan yapacağım. Şöyle elinizle toparlayarak yapın, uzatmayın. 1, 2, 3, 4 ve 5. Şöyle. Şimdi zincirin içine burada bir zincir var ya, bir tane sık iğne yaptım. Aynı şekilde götürüyoruz bakın. Buraya bir tane yapmıştık. Buraya da bir tane. Trabzan tepesine bir tane. Ve en sonda bakın şurada bir sık iğnemiz var. İçine 3 tane. 1, 2, 3. Ve son olarak zincirin içine bakın böyle yakayı toplamış olduk. Çevirelim. Çevirelim. Bir zincir çekip şimdi şuradaki orta birleşime kadar bakın şuraya kadar yani şu aradaki trabzanların bir tanesi kalana kadar hepsine birebir sık iğneler yapalım. Şöyle. Bakın şuradan dönüş var. Şurada bir de dönüşümüz var bakın şöyle.
Şimdi şuradan son trabzanın üzerine batırdım. Arada bir taneyi bırakıp yukarıdan aldım ve topladım. Şimdi şu omuzda da aynı işlemi yapacağız. Bakın omuzda da arada bir taneyi, iki taneyi azaltmış oluyoruz. O da dönüşümüzü sağlayacak. Bakın şimdi şuraya geldim. Birinciyi aldım. Bir taneyi bıraktım. Öbürüne geldim. Ve topladım. Şimdi öbür tarafta da aynı, öbür iki yerde de aynı işlemi yapalım. Şöyle. Şimdi omuzu örelim. Bu köşeye geldiğimde de bakın omuza geldiğimde bir tane aldım. Birini bıraktım. İkinciyi aldım. Şöyle. Ve buradan şimdi buraya geleceğiz. Bakın burada da aynısını yapacağız. Şöyle. Evet bakın. 1, 2, 3 tane var ya. Birinciye batırdım, ipimi uzattım. Aradaki bir taneyi bıraktım. İkinciye geldim. Ve aldım. Yaka işlemimiz de bu şekilde. Şimdi göstereceğim ne yaptığımı. Şöyle. Bir zincir çektim. Evet. Bakın. Şöyle bir dönüş oldu, gördünüz mü? Burada şimdi hiçbir şey yapmadan bir sıra sık iğne yapıp bu uca kadar gelelim. Böyle hepsine birebir batarak gelelim. Bu köşelerde bir şey yapmamıza gerek kalmadı. Sadece sıra sonuna gideceğiz. Bütün sık iğnelere batın. Yakamız bitti. Şimdi buraya kadar geldiğimizde yeleğimizin ön biyesini yine sık iğneler çıkartarak aşağıya doğru ineceğim. Bakın böyle şu sık iğne sıralarından çıkarttım. Şöyle bakın, tutun. Sayı değişebilir. Herkesin kendine göre bir el ayarı vardır. Böyle teker teker sık iğneler çıkartacağım. Ve ne gerecek ne de bol kalacak şekilde olacak. Bakarak ilerliyorum. Yani size şurada bir sayı veremeyeceğim. Çünkü farklı batacağız. Bakın. Tamamen göz kararı bunları ayarlayarak aşağıya doğru inin. Bakın. Zaten bu kenarımız daha da farklı olacak. Çünkü burada şöyle zincirlerimiz var. Onu da göstereceğim. O ara boşlukları nasıl yapacağımızı. Şöyle bakıyorum. Evet, halen iyi gidiyor. Evet. Bir zincir çekip dönüp yukarıya doğru dümdüz sık iğne yaparak ilerleyeceğiz. Birebir batarak yine uç kısma kadar gidelim. Evet, 2 sıra sık iğne yaptık. Şimdi 3. sıramızı yaparak aşağıya doğru ineceğim ve bu yeterli gelecek. O yüzden çoğaltmayacağım burayı. 3 sırada bırakacağım. İsterseniz 5 sırada yapabilirsiniz. Ama 3 sıra gayet iyi, yani biyeyi kalınlaştırmaya gerek yok. Kibar kibar düğmelerimizi de diktiğimizde hiç sıkıntımız olmayacak. Aşağıya inelim ve öteki biyemizi yapmaya başlayalım. Burayı bitirip. Evet, ikinci önümüze başlayalım. Hemen ipimizi alıp bakın şurada şöyle
çektim ipimi, tuttum parmağımla. Buraya bağladım ve buraya bir sık iğne yaptım. Önündekine yaptım. Şimdi buraya dikkat edelim güzelliklerim. Bakın. Şu zincirin içine bir tane sık iğne. Tığımın üzerine ipimi aldım. Şu alttaki ara boşluk var ya, bakın şuranın içine batırdım. Hafif uzatarak dengeyi bozmayacak şekilde bir trabzan yaptım. Ve zincirin içine bir tane daha trabzan yaptım. Sık iğne yaptım. Bakın şöyle. Çizgi olan yere bir, bakın zincirin içine şunu bir kere daha öreyim. Bir. Tığımın üzerine ip aldım. Şu ara boşluğa indim. Bakın şöyle. Şu yana da batabilirsiniz. Buradan da çekebilirsiniz. Ara boşluk şuradan çekelim, durun bir. Şöyle zincirin içine bir. Şimdi şu boşluklar, burayı direkt gidersek çirkin duracak. O yüzden zincirin içine bir aldım ipimi. Ara boşluğa indim. İpimi hafif uzatarak çektim. Ve bir. Bakın. Bu şekilde güzel oldu. Bakın eşitlemiş olduk. Şöyle. Bir bakın, bollaşıyorsa atlama yapın. Şöyle düz gidiyor bakın. Halen düz gidiyor. Şurada atlama yapacağım. Aşağıya indim. Öbür kenarla eşit orantıda ilmeklerimizi çıkartmamız gerekiyor. Baka baka yapıyorum. Çünkü bu zincirler biraz bol duruyor ya. Dengeyi bozmamak için tepeye, zincirin içine ve tepeye bakın. Şununla aynı ölçülerde çıkması gerekiyor. O yüzden burayı düz götürmemiz gerekiyor. Böyle. Şurada iplerim vardı. Bakın onları da alacağım. Evet. Güzel geldi. Böyle bakın. Düz bir şekilde geldi. Evet. Bir zincir çektim ve çevirdim. Buradan aşağı giderken de düğme deliklerimi de yapacağım. Başta 2 tane sık iğne yaptım. Dikeceğiniz düğmenin büyüklüğüne göre ayarlayabilirsiniz. 2 zincir çektim. 1 2 atladım üçüncüye. Orta boy bir düğme dikeceğim için bu yetiyor. Daha minik bir düğme dikecekseniz bir zincir, bir sık iğne atlayıp ikinciye batın. Daha büyük bir düğme dikecekseniz 3 zincir çekip yine 2 atlayın, olacaktır. Arada 7 tane sık iğne yapacağım. 3 4 5 6 7. 1 2 zincir çektim. 1 2 atlayıp üçüncüden başladım. 1 2 3 4 5 6 ve 7. 1 2 zincir, 2 atlayıp üçüncüye. Etek ucuna kadar böyle ayarlayarak inin. 3 4 5 6 7
1 2 zincir, 2 atladım üçüncüye, 2 3 4 5 6 7 ve 2 zincir çektim. 2 3 4 5 6 7. İsterseniz etek ucuna koymaya bilirsiniz. Ve böyle aşağıya kadar indim. Bir zincir çektim ve çevirdim. Ve başlayacağız şimdi yine. Şimdi bu bıraktığınız, aşağıda bıraktığınız sık iğneye göre bu zincirin içine 2 bıraktık. 2 tane sık iğne yaptım zincirimin içine. Ve aradakileri ördüm. Böyle. Bakın 2 bıraktığım için zincirin içine 2 tane ve aradakileri ördüm. Böyle tamamlayacağız. Buraya geldiğimde ipimi keseceğim. Şöyle. Şimdi burada yeniden etek ucuna gelip şuraya gelip buraya bir minik bir tığlama yaparak öbür etek ucumuzdan çıkana kadar devam edeceğiz. Yakada içinde olmak şartıyla. Bakın. Tığımın üzerine ip almadan sıradakine batırıp içinden geçirip bir zincir çektim. Sıradakine batırdım. İpimi içinden geçirdim. Bir zincir çektim. Sıradakine bakın batırdım. Bir zincir çektim. Böyle isterseniz tabii bu da yani ben tığlamayı seviyorum. Bakın böyle şöyle bakın şu şekilde bir görüntü oluşuyor. Bir zincir, bir kaydırma, bir zincir. Bakın böyle. Gevşek değil, böyle normal üzerine gelecek şekilde. Ve bu da daha bir güzel görüntü elde ettirecek bize. Gördünüz mü? Şu. Bütün etrafını dolaşacağız. Buradan yakaya gelip yakadan öbür etek ucuna kadar böyle ilerleyeceğiz. Çok güzel duruyor bakın bu. Evet arkadaşlar. İşlem tamam. Güzel oldu. Şimdi kollarını yapalım. Bakın. Şöyle şuradan başlayacağım. Yine ipimi aldım. Bir kere bağlayacağım burada. Şöyle. Taktım buradan. Bir tane sık iğne çıkarttım. Zincirimin içine geldim. Burayı da aynı önde yaptığımız gibi alalım. Bir kenara böyle geliyor, bir kenara öbür türlü gelecek. Aynı eşit orantıda buradan bakın. Aradan dengeyi bozmayacak şekilde gördünüz mü? Pardon, bu buraya değildi, şurayaydı. Teker teker aynı düzende yapıyorum. Şöyle bir baktım. Şuradan bir ip aldım. Kestiğimiz ipleri arada götüreceğim. Aynı özentide bunu da çıkarttık. Bakın hepsinden
Gördünüz mü? Başladığım yere kadar bakın teker teker aynı düzende aldım. Şurada başlangıç ipimiz var ya, bakın şunu da çektim. Yani bu ipleri, kestiğimiz ipleri sık iğne yaptığımız bölümlerde içlerinde bırakarak ilerledim. Toparlama işi, yani en son bitiş ipimizi toplayacağız. Şimdi bu sık iğnelerin üzerine bir sıra daha sık iğne yapalım ve sonra kenar tığlamasını yapalım. Böyle. Bakın, şimdi birebir batarak kenar tığlamasına kadar gideceğim. 2 sıra yaptım buranın kenarlarını. Bir de kenar tığlamasıyla toplamda 3 sıra yapmış oldum. Evet arkadaşlarım, bakın yeleğimiz böyle bu şekilde oldu. Şimdi düğmelerini de dikip kullanıma hazır hale getirebilirsiniz ama önce yıkayacağız. Şimdi şöyle ipimden biraz çekeceğim. Bakın şuralarına bağcık yapacağım. Şimdi düğme deliği üste gelecek şekilde, bakın şuradan alacağım birini. Şuradan şöyle ipimi biraz aldım, uzattım ve buraya zincir çekerek bir bağcık oluşturacağım. Bunların uçlarına da pomponlar yaparak iyice sevimli hale getireceğim. Şöyle çok uzun çekmeyeceğim. Hani normal boy, yeleğimin boyu kadar, bakın. Ölçüm o. Hepsini bakın şöyle şuradan kesip bunu çektim. Bunu bıraktım burada. Bak, tekrar ip aldım. Şöyle ipimin içinden çektim. Ve bunu da bakın uçtan, şimdi bunu bir ikinci sıradan almışım. Şuradan alıp bakın bunu ucundan. Düğme deliklerinin olduğu yer burası. Ve yine bunu da yeleğimin boyu kadar, biraz uzun biraz kısa fark etmez, zincirlerimi çekeceğim ve bunların ucuna da pomponlar bağlayacağım. Umarım buraya kadar sabredip beni izlemişsinizdir. Farklı ve değişik yeleklerle sizlere örneklerimi gösteriyorum. Hani alışılmışın dışında modeller yapmaya çalışıyorum. Umarım desteğinizi esirgemezsiniz. Beğenerek, paylaşarak, oynatma listeleri oluşturarak, daha sonralara kaydederek siz de bana yardımcı olabilirsiniz. Yeter. Ben de sizinle birlikte örmeye devam ederim. İnanın videolar izlenmiyor. Bir ip parası dahi çıkartamıyoruz videolardan. Şöyle bunun ucuna da pomponlarımızı takarak örgümüzü tamamlayacağız. Şöyle göstereyim, bu iç kısmı, bu da dış taraf. Evet. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.